Uzun bir aradan sonra tekrar yurt odamdan merhaba herkese. Son videom Paris'tendi. Eğer izlemediyseniz linkini bırakayım, ona da bir bakabilirsiniz. Paris'ten sonra da bayramda ailemin yanına gittim. O yüzden bayağıdır ben de yurtta değildim. Özlemişim açıkçası. Seyahat ederken video çektiğimde kendimi böyle daha genel bir kitleye hitap ediyor gibi hissediyorum. Ama böyle odamdan, buradan video çektiğimde sanki arkadaşımla görüntülü konuşuyormuşum ya da anneme atacağım videoyu çekiyormuşum gibi daha yakın hissediyorum. O yüzden benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi nasıl yapacağım hiç bilmiyorum ama ciddi bir işin altına girdim. Bütün bu odadaki eşyaların yerini değiştireceğim. Bu video sanırım beni tanıyan insanlar için, arkadaşlarım için çok eğlenceli olacak. Çünkü ben dünyanın en güçsüz insanıyım. Su şişesini bile açarken zorlanıyorum. Biraz abartı ama gerçekten. Yani benimle kim olduğunuz fark etmeksizin bilek güreşinde kazanırsınız mesela. Sizi tanımıyorum ama kesinlikle kazanırsınız. Bunu biliyorum. Bu tamam. Aslında kaldırmak yerine sürüklesem daha kolay olurdu ama ses çıkmaması için sürüklememeye çalışıyorum. O yüzden daha çok kas gücü gerektiriyor. Bitti. Yaptım ve o kadar da zorlanmadım açıkçası. Tahmin ettiğimden daha kolay oldu. Peki neden bunu yaptım? Belki biliyorsunuzdur. Biz normalde burada Ahmet'le yüksek lisans yapıyoruz ve burada da birlikte kalıyorduk. Ama o birkaç ay önce artık işe girdi, çalışmaya başladı. Yurttan da çıkış yapması gerekliydi. Çünkü burası 2 kişilik bir oda ve Ahmet kalmayacağı için başka biri gelecek büyük ihtimalle. O yüzden benim de odayı eski haline döndürmem gerekliydi. Ama ne yapacağım bilmiyorum açıkçası. Daha çok uzun bir süre kalmayacağım burada. Büyük ihtimalle biri gelir odaya. Ama bu fikre pek hazırlıklı değildim. Benim çocukluğumdan beri hep kendi odam vardı. Ama üniversitede yurtta kaldım ve odalarımız 4 kişilikti. O yüzden çok zorlanmıştım. Ben odanın bu yarısında kalacağım. O yüzden şimdi şu arkadaki bütün eşyaları ve 2 dolabı birden kullanıyordum. Bir tane dolabı tamamen boşaltacağım. Eşyaların yerlerini değiştireceğim. Böyle de fedakarlar. Ve teletebiler gibi değiller mi? Hayır, çok güzeldi. Bugün Kosova-Türkiye maçı var. Onu izlemeye gidiyoruz. Şu an bu ekipteki, maç izlemeye giden ekipteki hiç kimse futbolla alakalı değil sanırım. Ama hani böyle işte birlikte oturmaya bahane oluyor. Bir de Türkiye maçı olduğu için o şey de güzel oluyor, ortam güzel oluyor. Şimdi akşam yemeğinden çıktık. Marketten bir şeyler alacağız ve eve geçeceğiz. Şu tipim için özür dilerim Ama çok güzelsin. ve çok rüzgarlı. Biraz babaannelere benzedim galiba. Aşkım böyle babaanne... Pardon. Böyle babaanne mi? Böyle Zaten babaanne... öykü babaanne olur mu bilmem. Öykü babaanne. babaanneler varsa Hiç yoruma olmuyor. yaz. Kimin babaannesi öyküyse. Öyle bir şey yok. Ben hayır. Roman ne be? Pardon, şimdi romanlar da vardır bana. Buraya yazarlar, Peri'yi linçlemeyin. Roman da okey. O da okey ama öykü babaanne yok yani. Öykü babaanne ilk benim. Cemre babaanne de yoktur. Belki var. Emine babaanne %100. Emine babaanne, Emine anneanne. Evet. O aynen. O Benim zaten. anneannem de Eminoş'tu. O da arkadaşım da Eminoş. Sen hayatında çekiyorsun Ay belki benim de. bu saçlarım çok kötü. Yeşili mi? Bunlar zaten tam senin tarzın. Sen bunları örebilirsin. Çok uzun süre yaptım. Ama sen bayağı yeteneklisin, o yüzden bence örebilirsin. Şu üst alt ayrı. Üstü ayrı örebilirsin. Aslında evet. Çünkü bunlar alınacak fiyatlarda değiller. Şöyle fiyatları. Bunlar Dior falan. Bu vitrine hep Dior konuluyor genelde. Örersin. Örersin. Evet, Dior. Genelde vitrindeki ürünler Dior oluyor bu mağazada. Spesifik tüy set kendi var. O da olabilir ama bak şuradaki çantalar falan hep Dior oluyor. Ha bak işte mesela. Bunlar değil, evet. Bitirip sana vereyim. Priz de olur yani. Öyle o birazcık otizmlilerde oluyor. Farklı dokulardan rahatsız olmak. Çok seviyorum.
Tadı kötüyse bile dokusu güzel. Dokusu. Cipsler şurada. Evet sen seviyorsun bayağı. Otizmliler Sevmiyor mu? evet sevmiyor. Yani hep böyle bildikleri aynı dokuyu tercih ediyorlar. Pam'ın cipslerini hiç sevmiyorum ya. Ama herhalde pahalı. Çok pahalı, küçücük. Ama bu marka çok güzel. Bu markanın cipsi çok güzel. Evet, bunun şu diğer cipsini yemiştim. Bu hatta bunun sen olayını biliyor musun? Bir tane videomda bahsetmiştim. Bu Milano'da bir tane restoran et yemeğinin yanında yapıyor bunları patates olarak. Evet, müşteriler aşırı beğenince sonra bak burada da diyor in Milano diye. Benim eski oda arkadaşım sadece bundan yiyordu. O yüzden sürekli paketlerce bu cipsten alırdık. Sonra ben de denedim. O da arkadaşın Güzel. gurmeymiş. Bu arada ben o 80 kadar yaşında sevmedim. Romanyalı bir 80 yaşında Romanyalı bir teyze. teyze. 56 yaşında falan. Evet, Banu'nun o da arkadaşı. Bozdurup geldim. Kadın kapı köpeğin üstünde işte Top içine. Aliyene Toric. Sonra Voyvoda sahada merkezde. Reçbetsay Hoca, Musiala ve Aslani Vedat Muriç'ti. Banu gerçekten bu hayatında ilk kez mi böyle izliyorsun? Banu aşırı sinirli şeyden dolayı. Bayağıdır gol atılamıyor. Tabii sen alışkınsın voleybola falan. Çat çut çat çut gol. Bu oda böyle o kadar tuhaf geliyor ki. Benim tarafım burası olduğu için arkam böyle boş. Oda arkadaşı gelecek mi bana ya da ne zaman gelecek bir fikrim yok. Şimdi sushi yemeye gidiyoruz bizimkilerle. Bugün çok işim var. Bugün 1 Nisan olduğu için her şey sıfırlandı. O yüzden bugün laptopumu götürmeyeceğim çünkü dışarıda işlerim var. Dün gece uyumadan sushi videoları izledim. O yüzden şu an aşırı mutluyum sushi yiyeceğimiz için. Nisan geldi. Hala şu en kalın kabanım bu. O yüzden çok soğuk olduğu için bunu giyiyorum. Dün ve bugün o kadar rüzgarlıydı ki zor yürüdük resmen. Yani Nisan geldi, daha bahar gelmedi henüz. Parfüm sıkmadım. Ciao. Şu Yok ya bence daha dünyanın iyi. en güzel Batıda- suşisi. Böyle ince yufka arasında çünkü. O kadar güzel ki herkes bayılıyor buna. Mümkün. Belki rahat. Şimdi burası sınırsız sushi, 15 liraya sınırsız sushi. Ama yemediğini, masada kalanı ödüyorsun. Yan masada da bayağı küçük çocuklar var. Aşırı çok yiyemiyorlar ve böyle saklayıp peçeteye falan götürmeye çalışıyorlar. Deminden beri onlara biliyoruz. Keşke çocukları çekebilseydik. Ne zaman sushi yemeye gelsek arkadaşlığımız bitme noktasına geliyor. Banu gibi onaylıyor arkada. Çünkü burada işte her 10 dakikada bir sipariş veriyorsun ve sınırsız istediğin kadar sipariş veriyorsun. Ama işte tek kural bunları bitirmen gerekli. Sürekli herkes böyle beğendiği şeyleri random sipariş ediyor. Sonra ortada çok fazla şey oluyor. Sonra onları bitiremiyoruz ve sürekli bunu kim söyledi, bunu kim söylediyse yesin, bunu ben söylemedim, ben yemem. O yüzden sürekli böyle şey ve birden o kadar agresif ki önceki seferlerden artık öğrendiğimiz için minicik bir sushi'ye bile aşırı yükselmiyor muyuz? Demin mesela Dinara bir tane söylemiş küçücük bir şey. Hepimiz şeyiz. Bunu ben söylemedim ben. Yesterday, today, tomorrow. Banucuğum senin dikkatini çeken bir özlü söz oldu mu? Evet bu benim de favorim. Better me, oh baby.
Hayatımda hiç bu kadar büyük meyveli yoğurt görmedim. Bugün itibariyle ücretsiz mensamız bitti, yemekhanemiz. O yüzden şimdi böyle kendime granola malzemeleri alıyordum. Bunu da eve gidince anlatayım. Şimdi size dünyanın en güzel granola tarifini vereceğim. Bu bir termos. Ben termosun içine yapacağım. Çünkü yarın sabaha kadar ılınmasını istiyorum. Bir de zaten başka alternatifim yok. Şöyle bir vanilyalı yoğurt aldım. Bu Avrupa'da biliyorsunuz bizdeki gibi yoğurt, tuzlu yemeklerle yeme anlayışı olmadığı için yoğurdu. Tatlı yoğurt seçenekleri çok geniş. Bir de bir tatlı kaşığı chia ekledim yoğurdun içine. Şöyle. Bunu özellikle İtalya'da yüksek lisansla, İtalya'da eğitimle ilgilenenler iyi dinlesin derim. Biz burada tam burslu okuyoruz. Bütün Türklerin bursu oluyor. Tam burslu okuyor herkes. Şimdi yüksek lisans programı zaten 2 yıllık. Burs da 2,5 yıllığına veriliyor. Yani şu an 1 Nisan itibariyle bizim bursumuz bitti. Bursumuzun son ödemesini Aralık ayında aldık ve bu burs kapsamında olan ücretsiz yurt hakkı ve günde 2 öğün ücretsiz yemek hakkımız şu anda bitti. O yüzden ben Nisan ayı için ödeme yaptım mesela yurda. Yani daha doğrusu yapmadım da yapacağım. Bu ödeme de bu arada 250 euroluk bir ödeme. Bir de işte bugün itibariyle yemekhaneye para ödemeye başlıyoruz. Bu normalde bizim yemekhanede aldığımız bir tepsi yemek. Normalde yaklaşık 10 euro bir şey. Eğer siz gidip bizim mensalarda dışarıdan bir insan olarak satın almak isterseniz 10 euro. Şu anda bize bir öğün 2,80. Ben şimdi az önce kartıma para yükledim. Yani Mensa'da yemeye devam edeceğim. Mensa'nın yemekleri gerçekten çok kapsayıcı. Her şey var. Yani 2,80'e ben o kadar kapsamlı bir yemek yapamam zaten. Marketten alıp onu karşılamaz yani. Şimdi bu chialı yoğurt karışımını bu termosa ekliyorum. Yarın sabaha bu chialar şişecek iyice. Bir de üstüne bu granoladan ekliyorum. Bunun içinde yulaf, çikolata ve fındık var. Bu benim hayatımda yediğim en lezzetli granola. Şimdi bunun bir kısmını direkt yoğurdun içine ekledim. Yoğurtla böyle iyice karıştıracağım. Çünkü bunlar böyle sabaha kadar yumuşayacaklar. Sabah uyandığımda da bunun üstüne tekrar granola ekleyeceğim. Onlar da böyle üstünde çıtır kalacaklar. Bunu böyle olduğu gibi yoğurdun üstüne ekleyeceğim. Bir de ya yaban mersini ya muz. Frambuaz da çok güzel oluyor. Böyle bir de birazcık da meyve. Yani hem çok sağlıklı oluyor hem çok tok tutuyor. Hem böyle mesela ben bunu kütüphaneye götürürüm büyük ihtimalle. Böyle elinde alıp götürebiliyorsun. Ben o yüzden çok seviyorum. Bugün ilk kez Mensa'ya para ödedik. Çok üzücü gerçekten, yıllardır bedava yediğin bir şeye para ödemek. Ama aslında çok uygun baktığında, yani 2,80 euro. Benim gerçekten Paris'ten sonra kül kedisi hayatıma geri dönüş. Yurt hayatıma geri dönüş hızım. Akşamda konser var. Konserde Siena Orkestrası. Burada bana şu çok soruluyor. Siena küçük bir yer ama etkinlik var mı? Yapacak bir şeyler var mı diye çok soruluyor. Gerçekten etkinliklerin bence çok fazla olduğu bir yer. Yani her gün bir şey var. Sanatsal yönden bir şey bulabiliyorsunuz. Bunun haricinde zaten böyle meydanda da, sokaklarda da bir şeyler oluyor. Bugünkü konser içinde mesela bu tarz şeyler de çok oluyor. Mail geliyor öğrenci mail hesabımıza ve öğrencilere özel ücretsiz ya da indirimli biletler oluyor. Bunu mesela biz ücretsiz aldık. Ben gittiğim birçok gösteriye de böyle ya ücretsiz ya da çok cüzi bir fiyata gittim. Mesela birçok baleye gittim burada. Onlara hep öğrencilere indirimli biletle, 10 euroluk bir biletle falan gitmiştim. Yani bir şeyler yapmak isteyene çok şey var açıkçası. Voleybol maçları için bilet oluyor. Ya da bu tarz kültürel, sanatsal faaliyetlerin yanı sıra partiler de çok oluyor. Zaten cumartesi İtalya'da genel dışarı çıkma günleri. Bir de Siena'nın kontradaları var, mahalleleri var. Bu mahallelerin düzenlediği partiler de oluyor. Ya da böyle öğrenci topluluklarının, üniversitelerin düzenlediği partiler de çok sık oluyor gerçekten. Sadece böyle bu zamanlar, kış zamanı biraz duruluyor. Onun dışında yani her hafta mutlaka parti de oluyor aslında. O yüzden yani bence küçük bir yer olmasına rağmen sıkıcı bir yer değil. Bir de buradan işte Floransa çok yakın. Diğer şehirlere zaten ulaşım var. Hani başka bir yerlere gitme imkanı da zor değil. O yüzden bence Siena öğrenci hayatı için çok uygun ve güzel bir yer. Bir de geçen arkadaşlarımla şeyi konuştuk. Bizim bu kadar yakın olabilmemiz
gelmemizin sebeplerinden biri de Siena'nın küçük bir yer olması. Büyük bir şehirde okuyor olsaydık bu kadar bir arada olamazdık, bu kadar buluşamazdık. O yüzden bence çok güzel, ben çok memnunum genel olarak. Bana da özellikle bu sıralar sanırım biraz daha başvuru zamanı çok soru geliyor. O yüzden buradan da böyle bir bahsetmek istedim.